Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük borcamda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yaş pasta lezzetinde harika bir kokostar pasta tarifim var. Bu pastayı dilerseniz kalabalık gün sofralarınıza, dilerseniz özel davet sofralarınıza hazırlayabilirsiniz. Hem lezzeti çok güzel hem de sunumu çok şık oluyor bu pastanın. Hemen tarifimize geçelim. İlk etapta kekini yapmakla işe başlıyoruz. Keki için 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekere ihtiyacımız var. Bu tarifte kullandığım bardak ölçüsü 200 milim. İlk etapta yumurta ve şekeri küpük küpük olana kadar çırpıyoruz. Bu kıvamı aldıktan sonra yine 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyoruz. Tekrardan mikser yardımıyla yumurtaların köpüğünü söndürmeden 1-2 tur karıştırıyorum. Yüksek devirde değil, alçak devirde karıştırmaya özen gösterin. Ardından katıları karışıma eleyerekten ilave ediyorum mutlaka. Dolu dolu 2 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Birer paket vanilya ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Malzemeleri karışıma eleyerekten ilave ediyoruz. Yine 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı una ihtiyacımız var. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kek harcımızı güzel bir şekilde çırpıyoruz. Kıvamı bu şekilde oluyor kek harcımızın. Ölçüler büyük dikdörtgen borcam için uygundur. Hem borcamın hem tabanını hem de kenarlarını güzel bir şekilde yağladım. Kek harcımı içerisine boşaltıyorum ve bu şekilde 1-2 kez sallıyorum ki kek harcı borcama eşit bir şekilde yayılsın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi pişiriyoruz. 20 dakika yeterli oluyor pişmesi için. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçelim. Kreması için 2 paket sade krem şanti kullanıyorum. Bu tarz tatlılarda mutlaka Dr. Oetker'in krem şantisini kullanıyorum. Hem daha lezzetli hem de daha güzel kabarıyor. 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı süte ihtiyacımız var. Sütünüzün mutlaka soğuk olması gerekiyor. Çırpmadan önce soğuk sütü birazcık derin dondurucuda bekletirseniz çok daha güzel kabarır krem şantiniz. Kabarıp sertleşene kadar krem şantiyi çırpıyorum. Bir 5-6 dakika çırpmaya özen gösterin. Krem şantim sertleştikten sonra içerisine 1,5 su bardağı Hindistan cevizi ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra artık mikseri kullanmıyoruz. Kaşık yardımıyla Hindistan cevizini krem şantiye güzel bir şekilde yediriyorum. Krem şantinin köpüğünü söndürmeme özen gösterin. Hafif bir şekilde karıştıraraktan yediriyorum. Karışımı kremasını akşamdan hazırlayabilirsiniz isterseniz. Akşamdan hazırlayıp dolapta bekletirsiniz. Çok daha güzel bir kıvamı oluyor. Hazırlamış olduğum kremayı dolaba kaldırıyorum. Kekimiz soğuduktan sonra kullanabiliriz. Keki fırından çıkarttım. Pamuk gibi bir kek oluyor. Bu ölçülerde bütün dikdörtgen borcamda yaptığım bütün pastalar için bu ölçüleri kullanıyorum. Kesinlikle bu keki denemenizi tavsiye ederim. Birçok tatlıda bu keki kullanabilirsiniz. Kürdan yardımıyla bu şekilde delikler açıyorum her tarafına. 1,5 su bardağı soğuk sütle kekimizi ıslatıyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Fırından çıktığı gibi doğrudan sütü dökmeyin. Böyle bir 5 dakika bekledikten sonra kürdan yardımıyla delikleri açın ve 1,5 su bardağı sütle kekinizi ıslatın. Her tarafını eşit bir miktarda ıslattıktan sonra kekim sütünü çekip soğuyana kadar bekletiyorum kenarda. Pamuk gibi harika bir alt taban oluyor pastamız için. Kekimiz soğurken biz de pastamız için çikolatalı ganajı hazırlamaya geçelim. Ganaj için 1 paket kremaya ihtiyacımız var. 160 gram yani 2 paket sütlü çikolataya ihtiyacımız var. Kremayı cezvemin içerisine alıyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Kaynama noktasına gelene kadar ocağın üzerinde tutuyorum. Kesinlikle kremanızı kaynatmayın. Kaynama noktasına gelmiş olması yeterli olacaktır. Kenarlarından baloncuklar çıkması yeterli olur. Tamamen ısındıktan sonra kremam içerisine çikolataları ilave ediyorum. Ben bir paket
2 paket sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bir paketi sütlü, bir tanesini bitter kullanabilirsiniz. Kaşık yardımıyla karıştıraraktan çikolataları eritiyorum. Ganajımızı kullanabilmemiz için oda sıcaklığında tamamen soğumuş olması gerekiyor. Kesinlikle dolaba kaldırmayın. Oda sıcaklığında soğusun ganajınız. Kekim tamamen soğudu. Hazırlamış olduğum kremayı kekimin üzerine alıyorum. Spatula yardımıyla her tarafına kremayı yaydırıyoruz güzel bir şekilde. Üzerinin pürüzsüz olması gerekiyor güzel bir görüntü elde edebilmemiz için. Spatulanın tersini ıslatın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar spatula ile üzerine düzleyin. Bu şekilde yaptıktan sonra dolaba kaldırıyorum. Şöyle bir 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonrasında ganajım da tamamen soğumuş oluyor. Soğuduktan sonra pastamın üzerine alıyorum. Dediğim gibi ganajın oda sıcaklığında soğuması gerekiyor. Tamamen soğuduktan sonra pastamızın üzerine alabiliriz. Bu şekilde kaşık yardımıyla ganajı her tarafına yaydırıyorum. Krema soğuk olduğu için hızlı bir şekilde ganaj donabiliyor. Bu aşamada biraz hızlı olmanız gerekiyor. Ganajı her tarafına yaydırdıktan sonra bu şekilde birkaç defa sallıyorum ki eşit bir miktarda ganaj her tarafına yayılsın. Ganajı döktükten sonra tekrardan pastamı dolaba kaldırıyorum. 1-2 saat kadar dinlendiriyorum. Bir gece bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Ben 2 saatin sonrasında hemen dilimlemeye geçtim. 2 saatin sonrasında bile kalıp gibi harika dilimler çıkıyor. Bu şekilde her kaldırdığınızda bıçağınızı temizleyerekten pastayı dilimleyebilirsiniz. Bıçağı birazcık ısıtırsanız daha güzel dilimler çıkacaktır. Toplamda 15 dilim çıkardım ben. Ama 20 dilim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim dilimlerim çok büyük oldu. 20 dilim ayırabilirsiniz. Kalabalık gün sofrası için, özel davetleriniz için bu pastayı tercih edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir pasta. Ben üzerine Antep fıstığıyla süsledim. Süsleme aşaması sizlere kalmış. Biraz krem şantiden ayırıp da süsleyebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde keskin ve güzel dilimler çıkıyor. Kesinlikle yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Yapıp denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videonun sonunda sizler için doku testi de yaptım. Altında ıslak yumuşacık bir kek, ortasında muhteşem bir krema ve üzerinde harika bir ganaj. Yapacak olanlara afiyet bal şeker olsun. Hem sunumuyla hem de lezzetiyle harika bir pasta. Doku testini de görelim. Yumuşacık bir keki var. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak olanlara afiyet bal şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.